Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Benim bir süredir hastanede geçiyor günlerim. O yüzden size yakın zamanda video paylaşamadım. Yani hastane derken merak etmeyin, bir sıkıntı yok. Sadece ameliyat sonrası bir tedavi süreci olması gerekiyor hastalığın tekrarlamaması için. O yüzden bu bir haftalık tedavi sürecinde sorunsuz atlattığımı söyleyebilirim. Artık daha fazla beraber videolarda buluşabileceğiz. Size ilk olarak bir SVS videosu göstereyim istedim. 405. eyalet ve 335. eyalet arasında gerçekleşen bir SVS vardı. Ondan parça parça kayıtlar aldım ve sizlerle paylaşacağım, şimdi bir araya getirdim. Burada kazanan kim olacak dersiniz? Daha güçlü bir 405. eyalet mi? Yoksa aktiflik oranı düşük ama iki tane güçlü ittifakı olan 335. eyalet mi? Ben şahsen 335. eyaletin bir parçası olarak yakın zamanda buraya transfer olmuş biri olarak çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü ölü eyalet mi denir, o tarz bir eyalet. Sadece aktif iki tane ittifakları var. Aktif iki ittifakta gerçekten güçlü kişiler olsa da kazanabilmeye güçleri yeter mi emin değilim. Bu durum tabii 405'in aktif oyuncu sayısına da bağlı olarak değişecek. Bakalım savaş nasıl sonuçlanacak arkadaşlar. İlk olarak sizlere böyle kısa bir SVS'nin nasıl olduğunu anlatacağım. Belki ilk defa girecek arkadaşlar vardır ya da henüz daha girmemiş arkadaşlar vardır. SVS dediğimiz aşamada sizi kendinize denk bir rakiple eşliyorlar arkadaşlar. Tabi buradaki denklik konusu söz konusu olduğunda her zaman şunu yapıyoruz. Eşleşmenin son saatinden önce donanımlarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca bulunduğumuz eyaletin güçlü görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında sistem bizi bir ittifakla eşleştiriyor. Böyle gördüğünüz gibi sıralama ödülleri oluyor. Hazırlık aşaması ve savaş aşaması olmak üzere temelde iki aşama var. Hazırlık aşaması da kendi içinde 5'e ayrılıyor. Gün gün yapılması gereken görevler oluyor. Gördüğünüz gibi hazırlık evresinin birinci günündeyiz. İttifaklar puan kazanmaya başlamış, üyeleri bile. Bizimki de kendi eyaletimizin ikinci ittifağı N5B ittifağı. Genel sıralamada da ilk 5'e girmiş şu an için. Yani iki tarafında ittifakların olduğu bir sıralama bu. Hem 405 hem de 335. eyaletin ittifakları sıralanıyor burada arkadaşlar. Kişisel sıralama da aynı şekilde. Gün gün görevler var. Burada tüm günün görevlerine bakın derim. Çünkü ona göre hangi gün neyi kullanacağınızı daha doğru ayarlayabilirsiniz. Her gün bütün görevleri dediğim 3 tane sandık açacak kadar en az görev yapmaya çalışın. Çünkü 3 sandık açtığınızda hem onların ödüllerini kazanıyorsunuz hem de en sonunda bir madalya ödül var. Madalyaları eksiksiz toplarsanız daha fazla güzel ödül kazanırsınız arkadaşlar. O yüzden şöyle gün gün size ne gibi görevler var hem onları gösteriyorum hem de kendimce böyle bir planlama yapıyorum. Bugün neyi kullanayım, hangi gün donanım geliştireyim, hangi gün tılsım geliştireyim şeklinde. Hatta böyle bir günle çok odaklanabilirsiniz. O gün derece yapmayı planlayabilirsiniz. O da sizin tabi birikiminize bağlı. Biz mümkün olduğunca hızlandırmalar olsun, donanım tasım eşyaları olsun SVS için biriktiriyoruz. Ya da işte başka özel gün etkinlikleri oluyor. Onlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yukarıda subay projesi var. O da gene kullanılabilir. Etkinliklerden biri, derece yapılabilecek yerlerden biri. Evet, şimdi birinci günün görevlerinden nelerden başlayalım? Bu arada takvimimiz de çok yoğun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakında maden etkinliği var, çılgınca var. Birçok etkinlik var, çarkıfelek var. SVS öncesi güzel bir tempo oluşmuş. Şimdi ben birazcık bina geliştirmesi ve hızlandırma harcayacağım. Bina geliştirmesi yapıp. Şöyle gördüğünüz gibi 2 günlük bir geliştirme süresi verdi bize. Buradan ateş kristali harcadığımız için bir puan elde ettik. İlk olarak sandıktan onun ödülünü aldık. Sonrasında hızlandırma kullanarak diğer görevleri yaparak tüm sandıkları topladım arkadaşlar. Biraz böyle hızlı gidiyorum. Parçaları hızlı bir şekilde birleştirip size sunuyorum arkadaşlar. Çok video uzun olmasın diye. Çünkü zaten 8 saatlik bir savaş olduğu için
oldukça uzun bir video çıkıyor ortaya. Ben de öyle bir video çıkmaması için bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamaları hızlı hızlı geçiyorum sizler için. Sadece zaten ilk gün göstermiştim nereden ne yapacağımızı. Onun dışında da sadece sandık ödüllerini topluyorum. Bir de genel sıralamada ilk 100'e girmeyi düşünüyorum. Bir tane kahraman parçası veriyor. Tabii eğer yeterince kaynağım olsaydı, yani kaynak sıkıntısı yaşamasaydım, hızlandırmalarımı kullanarak ilk 50'yi de hedefleyebilirdim. Ama maalesef ki yeterince kaynağım yok. Kaynak sıkıntısı yaşadığım için sadece ilk 100'e girip 10 tane parça almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık pet ilerletmesi yapıp puan kasacağım. Üçüncü gün görevleri için pet geliştirme görevi vardı. Bu arada kaynak sıkıntısı demişken arkadaşlar, kaynaklarınızı SVS için birazcık biriktirmelisiniz. Hatta bayağı bir biriktirmelisiniz. Çünkü Güneş Ateşi Kalesi Savaşı kısmında çok fazla iyileştirme yapmanız gerekecek. Güzel ödüller, tılsım eşyaları alabilmek için çok fazla kaynak harcamanız gerekecek iyileştirmeye. O yüzden mutlaka bir kaynak stoğu yapmaya çalışın derim. Evet, ilk sandığımızın ödülünü almış olduk bu arada. Burada evcil hayvanlara bir ilerletme şeyi var. Bu seviyesi açıldığı zaman yeni yetenekler öğrendikleri ilerletme şeyi. Bir de normal geliştirme puanları var. Bunun dışında çarkıfelek var ama çarkıfeleği zaten daha öncesinde fullledim. Bütün 120 çevirme hakkımı kullandım çarkıfelekteki. O yüzden şimdi birazcık petlerde ilerletme yapacağım. Hangisini geliştirsem? Şu an sadece ikinci sandığı açabildim. Biraz daha bir şeyler geliştirmem lazım. En iyisi şuradan birazcık aslanımızı geliştirelim. Şöyle artık otomatik geliştirme özelliği geldi. Onu kullanabiliriz. Otomatiği başlattığımızda biz durdurana kadar kendisi yüksek özellik veren seçenekte değiştirme yapıyor. Bu güncellemenin gelmesi iyi olmuş. Yani oldukça işimizi kolaylaştıran şeylerden biri. Oyuna böyle ufak ufak dokunuşlar yapmaları güzel bir şey. Yani oyunu sürekli gelişen bir oyun olması güzel. Hem etkinlik açısından hem de böyle ufak tefek işimizi kolaylaştıracak şeyler açısından kendini yenileyen ve hani taleplere kulak asan bir oyun. Kulak veren bir oyun. O yüzden ben şahsen sıkılmadan oynamaya devam ediyorum. Tabii farklı farklı eyaletlerde oynuyorum ben arkadaşlar. Hani sadece tek bir eyalette değil. Sıkılırsam eğer yeni bir eyalette başlıyorum. Sıfırdan oynuyorum. Yok, sıkılmadığım zamanlarda en ileride olduğum eyaletten devam ediyorum. Muhtemelen yakında 100M gücündeki hesabımdan devam ederim. Bir sonraki transfer döneminde belki oradan güzel bir aktif bir eyalete transfer olursam o hesabımdan devam ederim diye düşünüyorum. Şu anki bu videoyu çektiğim hesabım ise 50M güçlerinde ve FC1. Öbür hesabım ise FC3 arkadaşlar. Şimdilik bu SVS'yi burada geçireceğim. Evet, bu arada bayağı bir geliştirme yapmış olduk arkadaşlar. Sanırım bu üçüncü sandığı açmamız için gerekli puanı bize sağlamıştır. Evet, artık durdurabiliriz. Ama yok, olmamış. Hala üçüncü sandığı alamadık. O zaman başka bir şeyler yapalım. O zaman bir tane tılsım geliştirmesi yapalım.
piyadelimizin tılsımlarını geliştirdik. Şimdilik bu kadar yeterli olur muhtemelen. Evet, tahmin ettiğim gibi yeterli olmuş. Böylece yeni madalyamızı da almış olduk. Evet, geldik 4. gün arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi 405. eyalet bizden çok daha aktif ve öndeler. Biz onların sadece 1/4 kadar puan kasabildik. Bunun sebebi de daha önce dediğim gibi ölü bir eyalet olmamız. Sadece aktif 2 ittifakın olması. Eğer siz de eyaletten yani ittifaklar arası iyi geçinmiyorsanız bu durumu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bir ölü eyalet haline gelebilirsiniz. Bu arada başkandan eğitim hızlandırması istedim. Yani eğitim bakanı olmayı istedim, hızlandırma gelsin diye. Çünkü çok fazla basabileceğim hızlandırmam vardı. 24 günlük eğitim hızlandırması mevcuttu. Ama maalesef ki bana başkanın atadığı saat, yani sıraya koymuş herkese. Her başvurana bir saat sonraya otomatik rezerve ediyor. Benimse gece 3.30'a denk geldiği için mümkün değil, o saatte aktif olamam ve eğitim yani yapamam, asker eğitemem o saatte. O yüzden maalesef ki burada şansım yaver gitmedi, boşa gitmiş oldu. Ben gene kendi çabamla 4. günün görevlerini tamamladım arkadaşlar. Şimdi geçeceğim 5. güne. Evet, geldik 5. güne. Puan durumu bu şekilde arkadaşlar. Şu an 101. sıradayım. Son ana kadar dikkatli bir şekilde aktifliğimi sürdürüp ilk yüze tamamlamaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi bir tane kristal kullanmalı geliştirme yaptım ve tekrardan ilk yüze girdim. Son ana kadar burada bir şeyler geliştirip ilk yüzden düşmemeye çalışacağım. Evet, artık son 5 dakikaya girdik arkadaşlar ve şu an tekrardan 101. sıradayım maalesef ki. O yüzden bir şeyler yapmam lazım. Ne yapabilirim dedim. Birazcık hızlandırma harcayabilirim ama bu hızlandırmalar beni kurtarır mı emin değilim. Eğer kurtarmazsa aklımda başka bir yedek plan da var. Bakalım, onu devreye sokacağım. Daha fazla hızlandırma harcayamayacağım çünkü kaynağım yetersiz arkadaşlar. Yeterince kaynağım olmadığı için hızlandırmaları kullanabileceğim bir yer olmayacak. Bütün kollardan kaynak toplasam da şimdi o kaynakları geri çağırsam da yetmiyor bana maalesef arkadaşlar. Artık son dakikalar içinde olduğumuz için diğer yedek planımı devreye sokmam gerekecek muhtemelen. O da şuydu. Esas geliştirmesiyle ilgili bir görev vardı arkadaşlar. Esanslar bu neydi? Ayaz serveti. Aynen. Enigma mağazasından alabiliyoruz arkadaşlar 5 tane. Oradan bir 5 tane almayı planlıyorum. Şu an son dakikalar, artık 2,5 dakika kaldı. Ve evet, tahmin ettiğim gibi hızlandırmalar bana yetmemiş. Gördüğünüz gibi bütün eğitim ve araştırma yerlerim boş. Çünkü kaynağım yok onlara bir şey yapacak. O yüzden şimdi gideceğim ve esas geliştirme yapacağım donanımıma. Bunun için de buradan bir tane esas taşı almam lazım. Hemen şuradan bir tanesini aldım. Sonrasında Flint'in ekipmanını geliştireceğim. 50 level yapacağım arkadaşlar. Orada 50 level yaptığımda 5 tane esas taşı gelecek ödül olarak. Evet, gördüğünüz gibi şurada 5 tane esans taşı geldi. Ve son olarak da Ayaz Serveti etkinliğindeki Enigma mağazasından satın alacağım 5 taneyi. Böylece 30 tane esans taşı elde etmiş oldum ve donanım geliştirmesi yapabileceğim. 30 tane elde etmiş oldum deyince sanki 30'u şimdi elde etmişim gibi oldu. Yani eksikler öncesinden vardı. 11 tane eksiğim vardı. Onu bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ve böylece 98. sıraya ulaşmış oldum. Artık son ana kadar böyle takipteyim. Biri önüme geçer mi geçmez mi diye.
Muhtemelen bu şekilde kapatacağız. Ve evet arkadaşlar, ilk yüzde tamamlamış olduk. Bu hazırlık aşaması da böyle geçti. Şimdi ödülleri geliyor. İttifakımız 5. sırada tamamlamış. Bense 99. sırada tamamlamışım. Vay be, gerçekten kıl payı olmuş. Evet, bu ödülleri almış olduk. Eğer 10 tane parça için miydi, mitik parça için miydi bu derseniz arkadaşlar, evet, benim gibi oyuna para yatırmayan kişiler için bu 10 tane mitik parça çok değerli. O yüzden böyle her türlü etkinlik fırsatını kaçırmamaya çalışıyorum. Tabi buradan aynı zamanda ne mağazasıydı bu? En Güçlü Eyalet mağazası. En Güçlü Eyalet mağazasının da jetonları da gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, hazırlık aşaması bitti ve savaş aşamasına geçiş yaptık. Bu savaş aşamasında öldürdüğümüz birliklerden puan alıyoruz. Öldürdüğümüz birlik ne kadar güçlüyse o kadar da fazla puan almış oluyoruz. Yani T9 öldürmek T10 öldürmekten daha az puan getiriyor. T11 tabi mümkün değil öldürmek de. Hani ne kadar yüksek seviyede öldürseniz o kadar çok puan almış oluyorsunuz. Bu arada ittifakımız kimin nereye yerleşeceğini böyle önceden etiketledi. Etiket sınırının 10'a çıkarılması güzel oldu. Böylece birçok şeyi etiketleyebiliyorlar. Kaleye yakınlığına göre başta kaleyi tutmaya çalışacak kişiler en önde yer alıyor. Sonrasında FC5, FC4 ve FC3'ler yer alıyor. Ben ise FC1 olduğum için bu kırmızı çizginin dışarısında kalacağım arkadaşlar. O dışarıdaki bir yere konumlanacağım. Bu savaş evresi kısmında ise mutlaka kalkanınızı takın derim arkadaşlar. Eğer aktif olamayacaksanız, bir şekilde bakmanız mümkün değilse mutlaka kalkanınızı takın. Çünkü rakip eyalet size gelip saldırı yapabilir. Siz de oraya gidip yapabilirsiniz tabii ki. Bu da sizin elinizde. Mesela şu an bir tane ittifak yakıyor. Rakip eyalet gelmişler ve içlerine kadar girip bu ittifakı bayağı bir gördüğünüz gibi alev alev yakıyorlar. Bu ittifak dediğim ittifak da yani en güçlü ittifaklar arasında 3. sıradaki 335 ittifak. Yani en güçlü sıradaki 3. ittifak bunu yapıyorsa bu 335. eyaletin kaleyi kazanma şansının ne kadar düşük olduğunu gösterir benim açımdan. Ama bakalım yanıltacaklar mı, sonuçta göreceğiz. Bu arada tabii ittifakımız da puan kazanmaya başladı. İster kendileri karşı eyalete gidip birilerini öldürüyor olabilirler. İsterlerse de burada gelip savunma yapıyor olabilirler. Her iki koşulda da puan kazanma şansınız var arkadaşlar. Ben de karşı eyalete geçip açıkçası dişime göre birilerini bulmaya çalışacağım. Bakalım kendime uygun bir rakipler denk getirebilecek miyim? Tabii burada sadece yanan 335 değil, diğer ittifaklarda da görüyoruz. Mesela şu anda bize gelmişler. Bizde gerçi çoğu kişi kalkanlı, birkaç kişi haricinde. O yüzden sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi tam tersi onlar kaybediyorlar. Çok fazla asker kaybetmişler. 405. eyaletteki kişi hemen kaçtı gördüğünüz gibi bu asker kaybından sonra. Bir tane daha rapor var. Yani bayağı asker kaybetmiş. Nereden baksanız yani 400 bine yakın askerini kaybetmiş. Gerçekten büyük bir darbe vurmuş bizimkiler. Helal olsun. Evet arkadaşlar, genel olarak durumlar bu şekilde. Rakip eyalette de buranın konumunu atmışlar. Burada bir savaş dönüyor. Ben şahsen nereye gideyim, belli bir yere mi ışınlanayım emin değilim. Eğer belli bir ittifak yanına gideceksem tek başıma gitmemem lazım. Çünkü tek başıma mümkün değil. Bir başarı elde edemem. O yüzden ben daha çok böyle kendi halinde tek tük takılanların bulup denk getirip onları kesmeyi planlıyorum. Bakalım rastgele ışınlanma bize güzel bir şeyler denk getirecek mi? Bu arada Royal'e bile saldırıyorlar ya. 1. sıradaki ittifak Royal. Hani oraya bile girmeye cesaret etmişler. İşgalci birlikler gördüğünüz gibi Royal ittifakına bile saldırıyorlar, 1. sıradaki ittifak. Yani işte bu gibi şeylere şahit olduğum için Güneş Kalesi açısından, Şato Savaşı açısından tedirginim. Bakalım biz de bir geçelim karşıya, neler olacak. 3 kere geçiş hakkımız var arkadaşlar. Şimdilik ilkini kullanıyoruz. Evet. Bakalım etrafta bize göre bir şeyler var mı?
Burada amacım ya kaynak toplamak olacak arkadaşlar. Yani güçsüz kişilerin kaynağını almak ya da kendi gücüme yakın, kendi fırın seviyeme yakın kişilere saldırıp puan kazanmak. İkisinden birini yapacağım. Hangisini denk getirebilirsem daha doğrusu. Tabi burada fırın seviyemize göre dediğimiz zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Biz FC 1'sek en fazla 28, 29, 30 seviyelerinden puan alabiliyoruz. 27. seviye bir fırından puan alamıyoruz. Zaten üzerinde de saldırı hedefi yazıyor puan alabildiklerimizden. Puan alamadıklarımızda ise herhangi bir şey yazmıyor. Mesela 27 seviye bir fırında bir şey yazmazken 28 seviye fırında saldırı hedefi olarak yazıyor gördüğünüz gibi. Burada bir iki tane var saldırı hedefi ama iki tane içinde değer mi emin olamadım ışınlanma harcamaya. Daha böyle yakın bir yer denk gelsin de hani rastgele ışınlanmayla yakabileyim öyle söyleyeyim. Yani açıkçası burada kesin saldırıp saldırmayacağım bile garanti değilken gelişmiş ışınlayıcı kullanmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden birkaç kez daha rastgeleyle şansımı deneyeceğim bakalım. Umarım bu sefer çok kenara köşeye değil de merkeze yakın bir yerlere atmıştır. Birilerini bulabilirim umarım. Gene de çok merkeze yakın atmamış. Bayağı bir uzaklara bakınıyorum şu an. Yani böyle şöyle değecek bir yer bulsam hani gerçekten böyle değecek bir ittifak, zayıf bir ittifak bulsam birkaç kişinin bir arada oldu. Oraya ışınlanacağım artık ama maalesef ki denk gelmiyor arkadaşlar. Yani haritayı dolaşıyorum. Yani acaba 405 de mi aktif değil diye düşünmeye başladım. Yani hiçbir buralarda kimsecikler olmaz. 405 de galiba çok aktif bir eyalet değil gibi geliyor. Bu arada onların Güneş Kalesi'ne geldik şu an. MDH ittifakı kontrolündeymiş. Yani bizim için en önemli tehdit MDF ittifakı mı olacak bu durumda merak ettim doğrusu. Evet yeni bir rastgele ışınlayıcı kullandık ve yeni kullandığımız yer bir tık daha merkeze yakın olsa da maalesef buralarda pek canlıya şahit olamıyoruz. Sanırım 405. eyalette o kadar güçlü olmayabilir, o kadar aktif olmayabilir. Ben şu an onu düşünmeye başladım. Artık sağlayacak birini bulamadım. Bari kaynak alacak birini bulayım dedim ve şu kişinin kaynaklarını alıyorum arkadaşlar. 4M kadar bir odunu vardı. Ona göz diktim açıkçası. Benim için önemli. Şöyle 2 tane saldırı gönderdim arka arkaya. Tek de toplayamazsam kalanları toplamak için. Onun dışında bir tık daha bakınacağım. Eğer gene bulamazsam artık geri döneceğim. Burada geri dönüş zamanında şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Yarım saatin dolmasını bekleyeceğim. Yani kalkanımı açtığım için yarım saat boyunca tekrar kalkan açamıyorum. O yüzden de yarım saat dolsun ki ben döndüğümde en azından bana saldıracak bir rakiple karşılaşmayayım. Çünkü çok hızlı bir şekilde saldırabiliyorlar. Siz kalkan kullanana kadar ya da ışınlanana kadar size saldırıp ciddi hasar vermiş olabiliyorlar. Tabii bu birden fazla saldırıdan bahsediyorum. Öyle tek bir saldırıdan bahsetmiyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan güzel kaynak kaptık arkadaşlar. Bu en azından güzel oldu. SVS öncesi gerçekten en ihtiyacım olan şey kaynaktı. Evet şimdi biraz daha bakınacağım etrafa kaynak bulabilir miyim diye. Artık birlik kesmeden ümidimi kestim. Gerçekten kendi seviyeme yakın birilerini bulamadım maalesef ki. İttifakta da daha çok yeni olduğum için hani beraber hareket edeceğim birileri de yoktu. Evet geldik şimdi savaş aşamasına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Güneş Kalesi Savaşı başladı. Şu an Royal İttifakı'nın kontrolünde. Yani bizim birinci sıradaki ittifakın. Bize ise 2 tane turretin kontrolü verildi. Yani kontrol etmemiz beklendi. Ben de şurada kenarda köşeye bir yere ışınlanayım. Evet. Burada ben FC1 seviyesinde olduğum için hiçbir şekilde taret tutmaya olsun, kaleye saldırmaya olsun, tarete saldırmaya olsun bu tarz ekiplere giremem arkadaşlar. Bu tarz seferberliklere giremem. Çünkü ittifakın belirli kuralları var. Bu seviyede asker istiyoruz şeklinde. FC3'ten daha düşükleri yani FC2 ve FC1'lerin içeriye asker atmasını ya da TRT girmelerini istemiyorlar.
Bu yüzden de benim yapabileceğim tek şey, yani gücünüz yeterli seviyede değilse arkadaşlar, herhangi bir tarete saldırıp puan kazanmaya çalışmak. Zaten ne kadar asker yaralanırsa, yani karşı taraftan veya sizin taraftan fark etmez arkadaşlar, siz o puanı alıyorsunuz. Yani kendiniz ciddi kayıp yaşasanız, yani ciddi kayıptan kastım yaralı asker açısından söylüyorum. Ciddi askeriniz yaralansa da çok puan alacağınız için sıkıntı olmaz, dert etmeyin. Evet, şimdi ilk saldırımız gerçekleşecek. Bakalım ne kadar puan alacağız. Tabii bu saldırı sonrasında kilit nokta sizin iyileştirme kısmını hızlı bir şekilde yapmanız arkadaşlar. Bunun için de aktif bir ittifaka ihtiyacınız var. Aktif bir ittifakta bazı bot hesapları da getirilebilir. Bu farm hesabı dediğimiz hesapları bot hesabı olarak kullanabilirsiniz. O hesaplara autoclicker, yani otomatik tıklayan programlar var. Onlardan kurarsanız hızlıca iyileşmeye destek olmuş olur o hesaplar. Tabi burada siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an bir iyileştirme adeti belirleyeceğiz. Sonrasında otomatik hızlı iyileştirmelerimizi yapacağız. Siz de burada bir kendinize autoclicker kurarak burada hızlandırma kısmını hızlıca tamamlayabilirsiniz. Kendiniz başka bir işiniz varsa onunla meşgul olabilirsiniz. Telefonu bir yere koyup burada iyileştirmelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ilk puanımız geldi ve puan ödüllerimizi topladık gördüğünüz gibi. Şu an için işgalciler kısa bir süreliğine ele geçirdi. SVS ittifakının kontrolüne geçti kısa bir süreliğine. Bakalım ne kadar varlıklarını gösterebilecekler. Bence beklediğimizden, yani korktuğumdan daha iyi başladık. Bu kadar ağırlığımızı koyabileceğimizi düşünmüyordum. Sevindim açıkçası. 405. eyalette ise durumlar çok iyi görünmüyor. SVS ittifakı kısa bir süreliğine devraldı demiştim. Orada bir şey dikkatimi çekti. Bu SVS ittifakının toplama bir ittifak olduğunu fark ettim. Yani gerçekten bu eyaletler arası savaşa katılacak kişileri bir yerde toplamışlar arkadaşlar. Bu da diğer ittifakların oldukça güçsüz kalmasına sebep olmuş. Oradan anladım ben de. Aktif olarak katılacak oyuncuları almışlar. Böylece hızlı bir şekilde iyileştirme yapmayı planlıyorlar muhtemelen ve iyi organize olabilmeyi planlıyorlar. En iyi ittifakların en iyi oyuncularını bir araya getirdikleri için de oldukça güçlü bir kadro oluşturduklarını düşünüyorlar. Bakalım bu taktikleri işe yarayacak mı? SVS ittifakıyla ele geçirebilecekler mi? Bu arada yeni puan ödüllerim geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23K'ya düşürmüştüm yaralı sayımı. Tekrar bir saldırı yaptım ve 40K daha yaralı elde ederek 60K'lara geri çıktım. Şu an için bu ödülleri kazandım. Buradaki amaç tüm ödülleri toplamak arkadaşlar. Ayrıca da sıralamada mümkünse ilk 100'e ya da 150'ye girmeyi planlayacağım. İlk 100 veya 150 hedefimin olmasının sebebi de sadece bizim ittifak değil, diğer rakip ittifak da var biliyorsunuz ki. O yüzden bence yani benim seviyemde biri için 100-150 iyidir. Siz de kendi seviyenize göre bir hedef koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde iyileştirme yaptığınız sürece ve yeterli kaynağınız olduğu sürece çok da güzel sıralamalar yapabilirsiniz. Hatta kaynağım olsaydı çok daha üst sıraları hedeflerdim. İlk 50 veya ilk 20 gibi. Siz de eğer yeterli kaynağınız ve iyileştirme yapabilecek zamanınız varsa, hatta zamanınızın olmasına bile gerek yok. Dediğim gibi bu autoclicker programlarıyla telefonunuzu bir yere koyup kurarsanız hızlı bir şekilde iyileştirmelerinizi yapar ve tekrar saldırarak puan kazanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu hem Güneş Ateşi Kalesi'nin taktiği hem de eyaletler arası savaşın taktiği diyebilirim. Çünkü eyaletler arası savaşın son kısmı dediğimiz kısım aynı Güneş Ateşi Kalesi'nden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tek farkı daha fazla ittifak mücadele ediyor ve strateji farklılıkları var. Yani siz kendi eyaletinіздeki ittifaklarla birlikte hareket etmeli. Bu şekilde kaleyi elinizde tutmalısınız. Evet arkadaşlar, ben bir süre oyuna bakamadım. Yaklaşık yarım saat, bir saat kadar. Bu arada bana biri saldırmış ve benim buraya ışınlanmama sebep olmuş. Tabii bu benim işime geldi çünkü onun sayesinde bu sandık ödüllerini toplamış oldum.
Aynı zamanda da son madalya ödülünü de toplamış oldum. Yani bana verdiği 7K'lık kayıp, aslında kayıp da diyemem, büyük bir çoğunluğu görevlendirme ofisine gitti zaten. Ama kayıp bile olsaydı zaten sıkıntı değildi. O kadar askeri yapacak kadar hem kaynağı hem de hızlandırıcıyı ben zaten bu sandık ödüllerinden almış oldum. Yani bana saldıran kişiye teşekkür ediyorum ki bu ödülleri kaçırmamamı sağlamış oldu. Şimdi tek yapmam gereken bu revirimdeki yaralıları iyileştirebilmek. Bunun için de kaynak toplama ve bu sandık ödüllerinden gelen kaynakları açacağım arkadaşlar. Sonrasında hızlıca iyileştireceğim birliklerimi. Kaynak olduğu sürece iyileştirme çok da dert değil. Çünkü zaten aktif bir ittifakın içindeyim. Hızlıca yardımlar geliyor. Bu arada burada da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Son gelen jetonlarla birlikte bu ödülleri almış oldum. Geriye 17 tane ateş kristali kaldı beni burada ilgilendiren. Onları da etkinlik sonunda, SVS sonunda gelen ödülle tamamlayacağım arkadaşlar. Burada almanız gerekenler belli zaten. Onları hepsini alabiliyorsunuz. Aktif bir şekilde her gün görevlerini tamamladığınızda rahat bir şekilde jetonlarınız yetiyor almanız gerekenlere. Gördüğünüz gibi kaynak topluyorum bir yandan arkadaşlar ki iyileştirmelerde mümkün olduğunca sıkıntı yaşamadan yapabileyim diye. Evet, kalan kısımda gördüğünüz gibi görevlendirme ofisine gitmiş. Yani yaklaşık 6K'ya yakın, yani 5,5K mı oluyor? O kadarlık bir kısmı iyileştirme ofisine gitmiş. Ay, iyileştirme ofisi dedim ya, görevlendirme ofisi. İyileştirme ofisi de güzel bir isimmiş. Evet arkadaşlar, geldik son anlara artık. Son 50. dakikadayız ve diğer ittifakların artık bu kaleyi alma gibi bir şansı kalmadı diyebilirim. Yani 405. ittifak havlu attı. Artık kaleyi alma şansları yok. Bu planları, SVS ittifakı oluşturma planları tutmadı. Tutabilirdi ama sanırım ki yeterince aktif oyuncuları yok. Ya da iyi bir taktikleri de olmayabilir. Artık hangi sebepten bilmiyorum. Çünkü bu kalenin kazanılabilmesi saf güç dışında iyi de bir taktik gerektiriyor. İyi de bir organizasyon gerektiriyor. Çünkü çok uzun süren bir savaş. İyi bir organizasyon yapamazsanız başarı elde edemezsiniz. Ben de çok fazla SVS yaşadım. Kendi ittifakımın da içinde yer aldı. Ve hiç kolay bir savaş değil arkadaşlar. 8 saat sürdüğü için aralıksız bir şekilde sabrederek çalışmanız gerekiyor. Bununla ilgili 611. eyaletin videosunu öneririm. İzleyin derim arkadaşlar. Uzun oldu ama oradaki çabayı görmüşsünüzdür. Bu arada son ana geldik arkadaşlar. Son 14. dakikadayız ve ben maalesef ki puan ödüllerini tamamlayamadım. Neden tamamlayamadım derseniz revirim doldu ve iyileştirecek kaynağım kalmadı arkadaşlar. O yüzden son saldırımı yaptığımda sadece bu kadar puan kasabildim. Ama en azından ilk 150'de tamamladığım için mutluyum. Bu SVS'de böyle geçti arkadaşlar. İttifakımız kaleyi almış oldu. Birinci sıradaki ittifak kaleyi sahibi oldu. O yüzden güzel bir SVS geçirdiğimizi söyleyebilirim. Kendi açımdan da bütün ödülleri topladım. Hazırlık aşaması olsun, işte normal savaş aşaması olsun. Yani bütün ödüller demeyeyim, daha doğrusu son 2 tılsım ödülü haricindeki bütün ödülleri topladım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.